Evet hanımlar, kumaşlarımızı yerleştirdik. Geçenlerde bizim bir pastal planımıza, yani kumaş yerleştirmemize şöyle bir eleştiri gelmişti. Hikayelerimizde de paylaştık. Çok yanlış bir pastal yerleştirme. Bir sürü kumaşı boşa bırakmışsınız, boşluklar bırakmışsınız diye. Ben de onu açıklamaya çalıştım. Kumaşlarda düz boy ipliğine göre yerleştirmek zorundasınız. Bu bir değişmeyen kuraldır. Boş giden kumaşın olsun ama düz boy ipliğin düzgün olsun. Evet, bunu şuradan 50 santimden bu tarafa kaydırıp çok kısa bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ama yanlış olur. Dikiş dikmeyi bilenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ne demek düz boy ipliği? Şu kalıpların üzerinde gördüğümüz şu ok işaretleri. Şu. Ne kadar ok işareti varsa. Düz boy ipliği bizim besmelemizdir, yani onu söylüyorum. Eğer düz boy ipliği işareti yoksa o da demektir ki ön ortası düz boy ipliktir. Zaten burada dergilerinde ve diğer dergilerde oralar belirtilmiştir. Kesik kesik çizgi halindedir. Eğer kumaş katı ise düz boy ipliğidir. Unutmayın. Tamam mı? Kumaş katı düz boy iplik demek, bunun kumaş katına tam denk gelecek şekilde yerleşmiş olması demektir. Bu arka ortası niye düz boy iplik işareti var, kumaş katı değil? Çünkü burada bir belde giriş var. Yani buraya bir dikiş gelecek demektir. Burası da düz çizgi değil. O yüzden düz boy iplik çizgimizi kumaşın kenarına, masanın kenarına nereye koyduysak, kumaşımızı nereye sabitlediysek o şekilde paralel olarak koymamız gerekiyor. Şöyle bir soru geliyor sürekli sizlerden. Kaç santimden koyacağız hocam? Onun belli bir santimi yok. Kumaşınızı koyarsınız. İlk önce göz kararı yerleştirirsiniz. Bakarsanız kaç santimse 57, 58, 57,5 santim. Buraya koyuyorum. Burasının da 57,5 santim olması gerekiyor mutlaka. Bu değişmeyen bir kuraldır. 1 santim, yarım santim bile kaysa bu mantonun 1/4 parçası olduğu için 4 tane de 2 santim kaymış olacaktır. Yarım santim, 1 santim, 1,5 santim, 2 santim. O yüzden önemlidir. Yani elbisemiz üzerimizdeyken dikişler böyle kayar. Yamuk durur, esner. Diz yapar, kalça izi yapar, göbek izi yapar. Zaten yanlıştır. Burası zaten düz olduğu için düz boy ipini şuraya paralel. Paralel ne demek? Aynı uzaklıkta olacak. Yani buradaki uzaklık kaçsa burada da olacak demek. Düz boy ipliğine göre yerleştirdiğimiz için bakın arka ortası düz boy iplik kumaş katı diyor. Düz boy ipliği kumaşın burası. Biz bunu kumaş katına yerleştirdik. Dikiş paylarını ver. Yani en önemli şeylerden biri de ekonomiklik ilkesidir ve en ekonomik biçimde bu kumaş böyle yerleşir. Dergiler veriyor kumaş yerleştirmeyi. Pastal planını nasıl hazırlayacağınızı da veriyor. Ama her kumaşın eni birbiriyle aynı olmadığı için siz ancak o dergidekini nasıl dergiye göre yerleştirebilirsiniz? Dergide verilen kumaşın eniyle aynıysa yerleştirebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bunu da böyle koyduktan sonra bakın, niye pense dikiş payı vermedim? Pens asla kumaşta kesilmez. Asla kesilmez. Kağıtta kesilir. Etekte de, bluzda da, elbisede de hep bu böyledir. Eğer Fransız pensi gibi belde çok derin, kalın bir pens yoksa o da dikildikten sonra kesilir. 1,5 santim dikiş payı verdim. Çizdim. Ve dikiş payını şekline göre veriyorsunuz. Göz kararı değil. Yani şekline göre ölçerek tek tek, ben bunu sabahtan beri ölçüyorum. Burada benim öğrencilerim de gördü bunu. Bakın bu işaretlerin hepsi geçecek. Şu cep dikeceğimiz yer burası geçecek. Bu düğme işaretleri. Bu ilik düğme kapanma payının işareti. Hepsi kumaşa teyellenerek geçmek zorunda. Kola gelelim. Kolda şu işareti genellikle unutuyorsunuz. Bakın koldaki şu işaret ile ön bedendeki şu işaret çakışacak demektir. Şuradaki çıt ile bu çakışacak demektir. Bunları teyelleyerek ve işaretleyerek almanız gerekiyor. Unutuyorsunuz. Ya da önemsemiyorsunuz. Ama nasıl olsa denk gelir belli değil. Hayır öyle değil. Denk gelmiyor bazen. Burası da öyle. Cebi buraya dikeceğiz demektir. Cep torbamızı da oradan keseceğiz. Kolumuzda bir pens var. Gördüğünüz gibi gene pensi sadece sıfırdan çizdim. Çünkü orası kesilmeyecek. Üst üste getirilip dikecek. Klapamızda da
yaptık. Dikiş paylarımızı verdik. Her yerde eşit dikiş payı vermeniz gerekiyor. Bazı ekstrem durumlarda yarım santim belki bir parçada az olabilir. Önemli değil. Bakın gene aralarda en az fire, en az döküntü verebileceğimiz gibi kumaşı yerleştirdik. Ama şunlar, bu boşluklar elbette ki verilecek, yani yapacak bir şey yok. Kumaşı düzgün yerleştirmeniz ve düzgün kesmeniz. Doğru kalıp, doğru ölçü, doğru kumaş serimi ve doğru kesim sizin dikişinizi düzgün gösterir. Hiçbir zaman bunlara üşenmeyeceksiniz. Kumaş katı yazan yerlerin hepsi kumaş katına denk geldi. Cep torbam, kapşonum. Bunu da buradan aldım, buraya ölçtüm. Tekrar size göstereyim. Düz boy iplik işaretim var. Bakın. Ölçüyorum, bakıyoruz. 59,5. Ölçüyoruz, bakıyoruz. 59,5. Doğru yerleşmiş. Buna bakıyorum. 10. Buna bakıyorum. 10. Aynısı. Aynı olmak zorunda. Eğer denk gelmiş şu çizgi kenara paralel, şu düz boy ipliğim kenara paralel. Bu şekilde yerleştirdikten sonra yukarı kaydırırsın, aşağı kaydırırsın, ileri alırsın, geriye alırsın ama mutlaka her aşamasını üst üste getirip her yerden dikiş payını verdiği zaman ne kadar ekonomik yerleştirebilirim ben bunu diye düşünmek zorundasınız. Ve bakın, hatırlıyorsanız ben bunu dün gece serdim bu masanın üzerine. Saat kaç oldu ve hala daha oradan ölçtüğüm, buradan ölçtüğüm, yerleştirdiğim, çizdiğim, dikiş paylarını çizdim. Ne yapacağız? Birazdan kumaşımızı keseceğiz. Ondan sonra da işaretlerimizi bu tarafa geçireceğiz. 40 kere ölç, bir kere biç demişler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dikim aşamasından daha uzun bile sürse kalıp hazırlaması, düz boy iplik işaretleri, kumaş eğrilikleri, kumaşım eğri değildi bu arada. Kumaş eğrilikleri düzeltilecek, bakılacak, 10 kere kontrol edilecek. Hatta yanınızda bu işten anlayan bir kişi varsa bir de getirin, ona bak bakayım, ben bir şey yanlış yapmış olabilir miyim? 30 yıldır da dikiş dikiyorsanız, 30 yıldır da bunu yerleştiriyor olsanız sizin eksiğiniz bizim de oluyor. Unutuyoruz. Az önce ben hatta güldük, biz yapsak bize ne kadar kızardınız hocam dediniz. Kumaş katlarını kumaş katına koymamıştım. Düzelttim. Olabilir, insanız. O yüzden 10 kere ölçeceğiz. Bu haliyle bu pastal planı söyledim, burada dergisindeki manto kalıbı bu elde bir kumaştan bu şekilde yerleştirildiğinde doğru yerleştirilmiş olacak.